Merhaba doğa severler. Çok dayanıklı bir offroad karavan tanıtmak istiyorum bugün size. King MT modeli. Hemen önce uzaktan bir anlatayım size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yarasa tentesi açık. Burada bayağı geniş bir oturma alanı sağlıyor bu tente. Offroad lastiklerimiz ve yerden yüksekliğimizle pek çok arazi alanına girebiliyoruz. Ve pek çok koruması var. Yani yolda bir şeyler çizer mi, ben acaba bunu vurur muyum gibi endişeleriniz olmuyor. Üstte 2 kişilik ekstra çadırımız var. İstersek onu da açıyoruz. Orada da 2 kişi kalabiliyor. Onun üzerinde elektrik güneş panelimiz var. Alt kısımda bir tane akümüz mevcut. Zaten karavan küçük olduğu için bir akü fazlasıyla yetiyor. Yaklaşalım şöyle. Tentemizin açılma sistemini görüyorsunuz. Yarasa tipi. Hemen üretim modelinden bahsedeyim. Bu gerçek bir tek bloktur arkadaşlar. Fiber bir kalıptan tek parça şeklinde çıkar. Herhangi bir birleşim noktası yoktur. Bu şekilde tek parça çıktıktan sonra bir alt zemine oturtulur. Montajları yapılır. Şu gördüğünüz kabuk tek parçadır. Yani tavanda, buraları özellikle göstermek istiyorum. Herhangi bir birleşim noktası yoktur. Şimdi burada koruma barları var. Ve burada da bir birleşim noktası yok. Peki koruma barları neden ekstra konuluyor? Arkadaşlar offroad yapanlar bilirler. Genelde dönüşlerde köşeler gelir. Buralar hassas noktasıdır. Bu fiber olmasına rağmen, dışında Alman özel pütür boyu olmasına rağmen yine de buralara güçlendirici profiller konulmuştur. Ve offroadçuların en büyük sorunudur stop lambalarının kırılması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar stop lambaları biraz daha içeride kalıyor. Dışını çerçeveleyen bir çerçeve mevcut. Burada plaka geliyor. Ve her şeyden önemlisi tampon barının karavandan daha uzakta durması. Bu da arkadaşlar yine güvenlik açısından geri geri gelmelerde herhangi bir kazada karavanı koruyor. Burada daha iyi göreceksiniz profilleri. Profiller üzerine krom paslanmayan vidalarla tutturulmuştur. Burada roll bar vardır. Çadır istenmezse arkadaşlar, yani siz 2 kişisiniz ve 2 kişi bir de çocuksunuz diyelim. O zaman çadır tercih etmediğiniz bir durumda yukarıya istediğiniz bağlantı aparatlarıyla Canon, küçük bot ya da hangi spor dalıyla uğraşıyorsanız onun malzemelerini koymanız mümkün. Sabit bir basamağımız var. Bu da tamamen lazer kesimdir arkadaşlar. Burada bir destek bandı vardır. Destek bandı sayesinde bakın şu an ben vuruyorum. Gram bir titreşim, gram bir ekstra ses yoktur. Ayaklar istiyorsa sökülebilir ki offroad araziye girerken sökmek mantıklıdır. Açacaksanız da eğer şu şekilde açılıp pimini tekrar takıyorsunuz. Kapaklı su dolum ağzı ve dış elektrik mümkündür. Bunların hepsi araçla aynı renge boyanmıştır arkadaşlar. Şimdi ben pek çok karavanda görüyorum arkadaşlar. Buraya en ucuz plastik. Biraz yaklaşalım isterseniz. Bakın arkadaşlar ben 85 kiloyum. Ya bunu yapabilmeniz lazım. Bunu yapamıyorsanız eğer karavanla ilgili, güvenliğinizle ilgili ya da bunun offroad olmasıyla ilgili endişeleriniz olur. Lastik gördüğünüz gibi MT lastik, dişli, yerden yüksek. Yerden yüksekliğimiz şu an tabii biz eğimdeyiz. Burası size daha alçak gelir ama diğer taraftan baktığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Herhangi bir biz Ford'la geldik buraya arkadaşlar ve bayağı değişik yollardan geldik. Şu an video kesitlerini koyacağım zaten. Herhangi bir sorun, herhangi bir altını vurma, değme olmadı. Arkadaşlar tabii ki bu küçük bir karavan. Küçük karavanlarda şu sorulur. İşte tuvalet için nereyi kullanabiliriz? Arkadaşlar isterseniz portatif tuvalet içeride, isterseniz dışarıda kullanılabiliyor. Duş almak için ise arkadaşlar burada dış duşumuz mevcut. Yaklaşabilir miyiz? Dış duş buradan alınarak kabinde bunu kullanabiliyoruz. Kabin çok pratik. Şu şekilde kapatıyoruz.
Aşağıdan başlayıp sararak buraya koyduğumuz zaman hemen göstereyim hızlıca. Yani hiç zor şeyler değil arkadaşlar. Bu arada içinde demirler var arkadaşlar. Açıldığı zaman kazıklarla yere bağlanıldığı zaman sabit, rigid bir duruş sergiliyor. Hızlı hızlı şöyle sarabilirsiniz. Çok az zamanınızı alıyor. Açması zaten daha kolay. Bu şekilde. Burada da fermuarımız var arkadaşlar. Fermuar çift yönlü. Buradan çektiğimiz zaman işimiz bitiyor. Tabii kampa geldiğimiz zaman açıp kampın son günü toplamamız yeterli olacaktır. Bu şekilde. Merdivenimiz dediğim gibi yeterli genişliktedir arkadaşlar. Çok rahat çıkabilirsiniz. Bu çadırımızın da kendi merdiveni var. Ama isterseniz ben yukarısını da göstereyim bir. Ama isterseniz bu merdivenle de çıkabiliyorsunuz. Burada bir adet 220 half kat güneş panelimiz var. Arkadaşlar, işçilik çok önemlidir bunlarda. Gördüğünüz gibi hepsi lazer kesim, hepsi fırın boyalı, statik. Herhangi bir sorun, sıkıntı görünmüyor. Bu karavan üretileli 4,5 ay oldu. Bu fuara da gitti geldi ve çekici de gitmedi. Araç arkasına takılı bir şekilde gitti. Şehir içinde de bir yere gitti, fuarlara gitti. Herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Burada dizel ısıtıcımızın yakıt deposu var. Onu da araçla aynı renge boyadık. Şık bir görüntü sağlıyor. Reflektörlerimiz var mevcut. Yükleme alanımız arkadaşlar dikkatinizi çektiği gibi sacla kaplı. Bunun üzerine de bir şeyler takılabilir. Yeterli alan var. Şuralardan arkadaşlar çengellerle bağlanıyor alt kısımdan. Oklarla bağlanılabilir ya da spanzet kullanılabilir. Denge tekerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yüksek taşıma kapasiteli yine. Çünkü arkadaşlar offroad olduğu için daha farklı şeylere maruz kalabilir ve ön tarafta destek tekeri kullanılmadığı için yani pardon destek ayağı kullanılmadığı için destek tekeri taşıyor. O yüzden daha büyük ve kaliteli denge tekeri kullanıldı. Boy ve genişlikten de bahsedeyim arkadaşlar. 1.40 genişlik var. 2.40 boy var karavanımızın kabuğunda. Karavanımızın alt kısmında ise fitil uygulaması var. Peki fitilin özelliği ne? Aslında burada zaten bir fiber birleşim alanı var. Altla üstün arasında. Ona rağmen üstünde de bir fiber fitil geliyor. Bu daha çok böyle küçük darbelerde filan tutsun diye ve birleşim noktalarının daha şık görünmesini sağlamak amaçlı tercih ediliyor. Tam doğanın içindeyiz. Kurbağa sesleri. Gençler video çekiyoruz. Bu tarafta da arkadaşlar kapımız var. Kapı kolumuz gayet kullanışlı. Kapımızın sabitlemesi var. Burada arkadaşlar baharatlıklarımız küçük. Nevalemiz, eşyamızı koymak için bir cebimiz var. İç kısım açık renk döşenilmiş. İsterse burası suni deri de kaplanabilir. Ben suni deriyi tavsiye ederim eğer araziye çok çıkıyorsanız arkadaşlar. Çünkü silinmesi falan daha kolay. Bizim bir yaramaz kedimiz var. Karavanın içine girmişti geçen. O sağ olsun biraz böyle pati ata ata şunları tiftiklendirdi. Kedisi olanlara da bir bilgi yani eğer böyle bir kumaş kullanıyorsanız çabuk tiftikleniyor. Karavanımızda 3 adet pistonlu cam var. Yerli cam standart geliyor. İsterseniz opsiyonel olarak da ithal cam tercih edebilirsiniz. Genelde offroad insanlar böyle biraz sıcağı soğuğa şey oluyorlar, dayanıklı oluyorlar. Ama tercih meselesi. İçinden de bahsedeyim arkadaşlar. İçinde katlanabilir süngerlerimiz var.
Peki süngerler neden katlanabilir? Böyle hem dışarıda hem içeride kullanalım diye arkadaşlar. Tek parça sünger kullanmıyoruz, tercih etmiyoruz. Altı Halıflex kaplı, altta temiz. İstenirse daha farklı renkle iç döşemeler yapılabilir. İç kısımda şöyle bir ayakkabımı çıkartayım, dalayım içeriye sizin için. Şimdi arkadaşlar nasıl oluyor? Karavanın kalımı, yatılması nasıl? Onlardan bahsedeyim. Bir kere arkadaşlar burada Webasto'muz var. Hava girişimiz, hava çıkışlarımız. Burada bir sürü CNC'den yapılmış tezgahlarımız. Şurayı göstermek isterim arkadaşlar. Yani bakın bu çekmecenin eğimi bile hiçbir alan boşa geçirilmedi. Yukarıda güzel bir masifimiz var. Basçekler kaliteli. Arkadaşlar burası tam portatif tuvalet boyutunda kesilmiş. Peki neden böyle bir uygulama yapılmış? Acil durumlarda içeride de kullanılabilsin diye portatif tuvaletimiz. Burada yeterince saklama alanımız var. İrili ufaklı. Hiçbir alan ziyan edilmemiş. Yukarıda ise arkadaşlar LED lambalarımız var. Şu şekilde kalıyoruz. Benim boyum 183 santim. Bakın şöyle çok rahat yatabiliyoruz. Şöyle. Burada iki kişi çok rahat yatabiliyor. Zaten evlerdeki yataklarda hemen hemen bu boylarda. Tabii ki eğer bir de çocuğunuz varsa çocuk da sizin yanınızda yatabilir. Ya da şuraya gösterebilir miyiz? Arkadaşlar buranın da minderi var. Çocuk burada da kalabiliyor. Yani biraz yukarıda kalıyor. Ama şu da açılarak şöyle oluyor. Ve biz buraya ayağımızı, buraya kafamızı denk getirerek çocuğa da küçük bir çocuğunuz varsa ya da iki çocuğunuz varsa burada da yeterince bir alan sağlıyorsunuz. Peki başka bu tezgahın ne işe yaradığından bahsedeyim. Şöyle sabitleme yerimiz var. Şimdi arkadaşlar buradan da mutfağa ulaşımımız var. Bu şekilde açarak burada mutfağı da kullanabiliriz. Tabii ki bu karavan Almanya'ya gideceği için arkadaşlar, Almanya için üretildiği için orada farklı tip ocaklar tercih edilebiliyor. Elektrikli ocaklar tercih edilebiliyor. Burası tamamen sizin isteğinize göre şekillenecek. Siz derseniz ki ocak burada olsun, evye burada olsun, işte şurada kesme tahtamız olsun. Burası biraz kişiye özgü şekillenen bir yapıda. Tabii ki bunun en büyük avantajlarından biri de bu kapağı açtığımız zaman burada bir servis kapımız var. Servis kapısını açtığımız zaman arkadaşlar bunu dışarıda da kullanabiliyoruz. Dışarıda nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Burası çekiliyor. Şu şekilde. Buradan çektiğimiz zaman arkadaşlar, buradan çektiğimiz zaman dışarıda da kullanılabiliyor. Şu şekilde. Altlı üstü raylar var arkadaşlar. Şöyle bir sen de vurabilir misin? Vur biraz. Yani şunu göstermeye çalıştım. Hani belirli bir ağırlıkta, kiloda hemen kendini bırakan değil. Şuradan ray tipini de göstereyim. Arkadaşlar burada farklı bir ray tipi kullanılıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu ray tipinden dolayı yani şöyle bir üzerinde kayıyor. Bu raylar bayağı sağlam raylar arkadaşlar. Şu an yokuş var hatta bulunduğumuz yere kadar. Biraz en kötü biraz yağlarsınız çok zorlanıyorsanız ama onun haricinde çok gayet akarak gidiyor. Peki burada ne var arkadaşlar? Burada da gene hem boruların geçtiği hem de daha az kullandığımız ürünleri koyabileceğimiz bir alan mevcut. Şu elektrik kısmını da bir göstereyim. Şuraya çekelim. Arkadaşlar burada bir adet akümüz var. Akü sabitlenmiş. Bakın gördüğünüz gibi hem buradan bir kayıt atılmış. Kemer bu. Hem sağdan soldan yanlarına parça eklenmiş. Hem de ileri geri. Ve şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Muhakkak bir hava alanı bırakmanız lazım. Yani hava alanından kastım değil. Aküleri böyle birbirine bitişik sıfıra sıfır koymayın. Muhakkak bir alan bırakın. Bu sayede rahat edersiniz. Yani akünüz ısınmaz. Muhakkak sigortalarımızı koyuyoruz. Muhakkak bağlantılarımızı düzgün yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kablolar
aralarında boşluk kalacak şekilde bağlanmış sigortalarımız var. Gayet temiz, basit bir sistem. Burada çok fazla alet yok zaten. 2 tane led var. Bir dış aydınlatma, bir iç aydınlatma, bir hidrofor. Bu kadar. USB'ler var. Yani dediğim gibi çok fazla elektrik olmaması da bunu basit bir kamp aracı yapıyor. Burayla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şu an LED'ini göstermiştik arkadaşlar. Burada LED. Yukarılardan da bahsedeyim arkadaşlar. Buralarda saklama alanlarımız var. Şöyle. Buralarda cepli. Buralarda saklama alanlarımız var. Buralar hep saklama alanı. Bu şekilde. Size nacizane tavsiyem, eğer böyle bir karavan kullanıyorsanız buraya kaydırmazlardan alın. Çünkü buraya koyduğunuz sert şeyler hem burayı şey yapar hem de böyle çok fazla ses yapar. Gerçi bu çekme karavan, biliyorsunuz çekme karavanın içerisinde seyahat edilmiyor. Ama ben gene de bir şeylerin sabit durmasından yanayım. Sabit durmak her zaman daha iyidir. Daha güvenlidir. Bu arada yalıtımından da bahsetmedik. Burada arkadaşlar poliüretan var. Poliüretan köpük. Şöyle kamerayı vereyim. Poliüretan köpük nedir? Farkı nedir? Poliüretan köpük bir kere yanmaz arkadaşlar. Yanmaz. İkincisi daha yüksek ısı geçirmeme katsayısına sahiptir. Yani büyük bir iletimi düşüktür, yalıtımı yüksektir. Yalıtımda tercih edilir. Onun haricinde sinekliklerimiz, gölgeliklerimiz zaten var. Bütün camlarda standart. Benim anlatmak istediklerim bunlar. Sözü kurbağalara bırakıyorum diyormuşum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beni takip edebilirsiniz. Bu tarz bir karavan almak isteyen tanıdığınızla bu videoyu paylaşarak onun da faydalanmasına sebep olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben Emrah Doğan. Hoşça kalın.